Emaret'i durdurmaya gitmişsinizdir. Nerede kaldı acaba? Oruç'la İlyas'a bir fenalık olmadan gelirler umarım. Esas suçlular buradadır. Hakiki yargı başlasın gayrı. Gelemez'e saldırıyı Gabriel'le mi tertip ettiniz? Gabriel'in hiçbir şeyden haberi yok. Her şeyi ben yaptım. Gelemez'e saldırıyı Gabriel'le beraber tertip ettiniz. Gayrı itiraf edeceksin. İlyas'ı da tuzağa düşürdüğünüzü. Her şey aşikardır. Ben İlyas'ı tuzağa düşürmedim. Her şeyi beraber planladık. Her şeyden haberi vardı. Şehzade Ketudas'ını da İlyas öldürdü. Hala yalan söyler soysuz köpek. Gabriel'in adamı Piero ile beraber yakalandınız. İftiralarınız sökmez gayrı. Her şeyi Gabriel'le beraber tertiplediniz. Suçu da sonra İlyas'ımın üzerine yıktınız. Ya bu Piero konuşacak konuşmasına, lakin önce onun kilidini kırmak icap eder. Konuş! Biz yaptık! Senyor Gabriel'le birlikte planladık her şeyi. İlyas'a da köleleri biz satırdık. Her şey aşikar oldu. İlyas'ın tuzağa düşürüldüğünü söylemiştim. Her şeyin başında o Gabriel'in olduğunu da söylemiştim. Şimdi söyle. İlyas'ın tuzağa düşürülmesinde o yaverin de parmağı var mıydı? Var. O da benim adamım. Sen bunu bana nasıl yaparsın ha? Nasıl benim yüzümü kara çıkarırsın? Geberteceğim seni. Burada bir ceza kesilecekse biz keseriz. Merak etme. Bütün gafiller payına düşeni alacak gazabımızdan. Her şey aşikar oldu. İlyas suçsuzdur. Mesih Paşa gafil, yaveri de haindir. Daha diyecek bir şeyiniz var mı? Adalet tecelli etmiştir. Bırakın İlyas'ı. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Ben Şehzade Korkut'a adaletin tecelli ettiğini bildireceğim. Hüküm sizindir. Suçlara cezasını veresiniz. İlyas'a kılıcını verin. Gayrı bu hainin cezasını kesmek sana düşer aslanım. Benim onca eziyet çekmeme sebep oldun. Ama kendim için değil, ağalarım için, ailem için keseceğim cezanı.
Her şey o Gabriel'in başının altından çıktı. Şimdi senin başını ona yollayacağım ki... ...o da başına neler geleceğini görsün. Bu boynuna dayanan kılıç benim kılıcım değildir. Kanına girdiğin, canını aldığın nice mazlumun kılıcıdır. Kılıç Bey'in, Şahin'in ve daha nice mazlumun intikamı için. Mesih Paşa içimizdeki hainleri besleyerek en büyük gaflete düşmüştür. Gayrı bunun cezasını kesmek de bir devletliğe düşer. Senin paşalığını da, itibarını da, makamını da ayağımın altında çiğnedim. Esas büyük cezayı payitahtta verecekler. Kemal Reis. Kara Hasan! Tez bunun pusatlarını, ilatlarını, mührünü elinden alın. Paçavralar içinde payitahta gönderin. Orada bir bir ödeyecek bunların hesabını. Kemal Reis yapma derim. Defol! Gabriel'in bu yaptığı düpedüz savaş sebebidir. Ben payitahta gerekli vaziyeti bildireceğim. Onun bu yaptıklarını Modon'u başına yıkarak ödeteceğiz. Tez sefer hazırlığına başlayın Leventler. Gayrı Modon'u fethetme, Gabriel'in de kellesini alma vakti gelmiştir. Sana sangria yaptım. Kendi ellerimle. En sevdiğin İspanyol şarabı. Gracias mi amor. İçindeki İspanyol boğazı intikam ateşiyle tutuşsun. Kelemeze vardığımızda toprağımızda kan dökenleri yakıp küle çevir. Bunun için Sangria'ya ihtiyacım yok Rosa. Benim onurumu çiğnemeleri yeterince içimi intikam doldurdu. Ama ne o Rodos şövalyeleri gibi gemi çapulcularına ne de Venedikliler gibi o tüccar kafalılara benzemediğimi görecekler. Türkler Don Diego'nun topraklarında kan döktü diyecekler bütün Akdeniz'de. Kral ve kraliçenin kulağına kadar gidecek. İşte asıl o zaman senin onurunun zedelenecek olması
Beni çıldırtıyor. Türklere öyle bir diyet keseceğim ki... bütün Akdeniz en güçlü kimmiş görecek. Ayrıca keseceğim diyetle... kral ve kraliçenin de takdirini kazanacağım. Sen merak etme Roza. Türklerin karakol gemisi önümüzü kesti abi. Leventleri de güvertemize indiler. Ben İspanya Krallığı'nın Akdeniz valisi Don Diego. Ne istiyorsunuz? Kelime sularına giren sizsiniz. Asıl siz ne istiyorsunuz? Bedel. Reislerinizle konuşacağım. Ve Ciceli basmanın bedelini ödeteceğim. Bu kadar açıklama yeterli mi? Sen kimsin de reislerimize bedel ödeteceksin ha? Türkler. Eğer senin kim olduğunu bilseydi böyle ahmakça konuşmazdı Don Diego. Daha az evvel 2 tane arkadaşınızın kafasını bu topların içine sokup paramparça ettim. Sizlere de aynısını yapmamı istemiyorsanız güvertemi terk edin. Reislerinizle konuşacağım. Görüşecekseniz tek gemiyle geleceksiniz. Diğerleri alargada kalacak. Siz de silahlarınızı teslim ederek geleceksiniz kelemeze. Don Diego'nun silahlarını kimse alamaz. O birini vuracaksa önce söyler, öyle vurur. Korkmayın. Başlatmayın Don Diego'nuza. Ver şu silahları. Seni vuracağım. Gördüğün gibi önce vuracağım dedim, sonra vurdum. Reislerinizle vuracak olursam önceden söylerim. Gemilerimin hepsi kelemize yanaşacak. Saldıracak olursam onu da önceden söylerim. Şimdi daha fazla taşkınlık yapıp savaş başlatmayın. Çünkü ben ne zaman istersem savaş o zaman başlar. Hadi çek arabanı iskeleye. İskenderiye'ye gidecek gemiyi kaçırmayalım. Firuze Hatun. Bunu nasıl yaparsın ha? En kötü günde yanımda olmak varken böyle yüzüstü bırakıp gidecek misin beni? Oruç'la avanesini ezecektin. Yükselip en yüksek makamlara gelecektin. Ama ne oldu? Seni bir paçavraya çevirip kullanıp attılar. Senin gibi bir adamla işim yok artık benim. Hiçbir yere gidemezsin. Haysiyetimi çiğnemektir bu. Ele güne rezil mi edeceksin beni? Rezil olduğun kadar olmuşsun zaten. Şu haline bak. Senin gibi bir acizle beraber sürüneceğimi mi sandın sen? Hadi yallah. Hiçbir kadının haysiyetimi çiğnemesine izin vermem. Ben de bir kadına el kaldırtmam. Düne kadar düşmanınızdı. Şimdi onu mu müdafaa edersiniz? Ben bir kadının canını müdafaa ederim. Ne olursa olsun zeval gelmesine müsaade etmem. Haysiyetini bu kadar düşünürsen bu yaptığından utanır tez terk edersin kelimesi. Yoksa ben seni ele güne rezil ederim.
Sağ olasın Hüma Hatun. Sana da bir can borcum var. Karşılığını ver. Gölge etme, başka ihsan istemez. Bari şimdi kin tutmayalım Hüma Hatun. Ben senin gibi kin tutsaydım, bu da sağ salim gidemezdim. Kin tutmayacağım kadar değersizsin gözümde. Bu yüzden çek git buradan. Yine kapılanacak birilerini bulur musun bilmem. Ama bizim olduğumuz yerde bütün kapılar kapalıdır sana. Bu yüzden şimdi çek arabanı. Giceli kana bulaman Don Diego'nun hiç hoşuna gitmeyecektir. İspanyolların Akdeniz valisi o. Rahat durmayacaktır. Tam Modon seferine başlamışken bir de Don Diego ile uğraşmak hiç iyi olmayacaktır. Dağ başından duman, yiğit başından boran eksik olmazmış Kemal Reis. O da bize bela olacaksa savuşturmasını biliriz evelallah. Biz şimdi önümüzdeki Modon fethine mimlenelim. Modon'a asıl darbeyi vuracağımız yer kara harekatıdır. Biz Modon'u kara harekatıyla düşürmeye çalışacağız. Ama mühim olan onlara denizden yardım gelmemesidir. Burak Reis yolda, yakında burada olur. Biz Burak Reis'le beraber Venedik gemilerine mani olur, denizden kaleyi ablukaya alırız. Yeter ki siz kaleye girin. Gel. Reis, Don Diego geldi. Beklediğimiz bela geldi demek ki. Cicele yaptığımız baskının acısını dökmeye geldi. Karakol gemisindeki 3 Levent'imizi de vurmuş. Demek kellesinden bu kadar çabuk vazgeçmiş bu ha? Reis, belli ki bizi kışkırtmaya çalışır. Tam Modon seferi öncesi fevri çıkışmayalım bence. Ben gider karşılarım onu. Gereken cevabı da veririz elbet. Ben de seninle geleyim Piri. Bir terslik yaparsa anlayacağı dilden konuşmayı biliyorum. Siz ne cüretle bizim Leventlerimizi vurursunuz? Leventlerinizi hadlerini aştıkları için vurdum. Sizlere de hiç tavsiye etmem. Sen Cicel'de öldürdüğümüz askerlerinin karşılığını verirsin şimdi. Ama senin gücün bizden o kadar adam öldürmeye yetmez. Bir gün bu adayı çiğnemeye gelirsem ne kadar çok adam öldürebileceğimi sana bizzat göstereceğim. Sangria benim en sevdiğim içkiydi. Kadınım elleriyle hazırlamıştı. Bana ettiğiniz hakaretler artık çok olmaya başladı. Ne olur burada? İndirin kılıçları. Don Diego. Yine gelir gelmez şelle atmışsın adımını.
Nasıl olur da Leventlerimizi vurursun? Piri demek sen de buradasın ha? Beni bilirsin. Bu Leventlerini öğretmedi mi Don Diego'nun silahlarına dokunulmayacağını? Leventler! Don Diego'nun silahlarına dokunulmayacak. Zira onda reisleri vuracak cesaret yoktur. Poseidon Antoine da buradaymış. Antoine değil. Murat. Müslüman oldun demek. Söylesene. Kaç altın karşılığında sattın kendini Müslümanlığa? Ha? Ya da kaç kadın karşılığında Müslüman oldun? Çünkü sen seversin bunları. Altınları ancak senin gibiler alınır, satılır. Roza. Benim ulaştığım hakikatleri senin gibi bataklık böcekleri kavrayamaz. Endülüs'te de senin gibi konuşan binlerce Müslüman gördük Poseidon. Hepsinin de kellesini aldık. Eminim senin sonun da aynı olacak. Pedro. Hadi artık Don Diego. Oruç Reis sizi bekler. Askerlerim burada kalacak. Muy bien, muy bien, muy bien. Rodoslulardan kaç günde aldınız buraya? Senin topraklarını kana buladığımızdan daha kısa sürede. Ah, iyi bari. Benim de sizin elinizden almam çok fazla sürmeyecek demektir. Tabii size kestiğim diyeti ödemezseniz. Sen evvela vurduğun Leventlerimizin hesabını ver. Vurduklarım ne ki? Daha fazlasını topa koyup paramparça ettim. Bu geride bıraktığınız Leventleri. Bu kadar Leventimize kıyıp hala ne demeye gelirsin buraya? Benim Osmanlı ile bir derdim yok Kemal Reis. Benim meselem müttefiklerinizle. Onlar benim öldürdüklerimden çok daha fazlasını öldürdüler Cicel'de. Bana sığınan misafirleri kaçırıp kan döktüler. Don Diego'nun onurunu çiğnemektir bu. Şimdi diyetini ödeyecekler. Neymiş bu diyet? Sen daha önce kralımızın topraklarından Endülüsleri kaçırmışsın. Hı? Öldürdüğünüz adamlarıma karşılık o adaya yerleştirdiğiniz Endülüsleri bana vereceksiniz. Ve bana yaptığınız saygısızlık için de 10.000 altın ödeyeceksiniz. Karşınızda İspanya Krallığı'nın Akdeniz valisi Don Diego var beyler. Don Diego şaka yapmaz. Sonra çok ağlarsınız. Sen de bizi iyi tanı. Alemi cihan bir araya gelse tek bir mümini bile teslim etmeyiz. Hele ki zalimlere. Ve de tek bir altın verip diyetine boyun eğmeyiz. Şu koca deryada senin gibi namı büyük çok adam gördük biz. Seni hepsiyle üst üste koysak
Yine de diyet kesmeye gücün yetmez bize. Sizin de benim onurumu çiğnemeye gücünüz yetmez. Sizler benim topraklarımda kan döktünüz. Şimdi de benim keseceğim diyeti ödeyeceksiniz. Ya da ben kılıcımla diyeti keserim. Kan dökmeseydik ne olacaktı topraklarında? Şahbazı verecek miydin bize kendi rızanla? Elbette vermeyecektim. Sen kimsin ki? Ha? Sen kimsin ki bana sığınmış adamları sana teslim edeceğim? Biz de bu kalleşliği bildiğimiz için daha en baştan kestik diyetini kılıcımızla. Son sözünüz bu mudur? Bu. Bundan gayrısını da kılıçlarımız söyler. Muy bien. Don Diego bugüne kadar kimseye onurunu çiğnetmedi. Size de çiğnetmez. Ben şimdi gidiyorum. Birkaç işimi halledeceğim. Sonra da siesteye yatıp ruhumu arındıracağım. Uyandığımda size kestiğim diyeti ödememiş olursanız ben kendi yöntemimle keseceğim. Emin olun bu hayatınızda yaşadığınız en büyük acı olur. Sen bize hafif kalırsın. İş tuttuğun Gabriel'in yanına git. Önünde sonunda gelip Modon'u onun başına yıkacağım nasılsa. Gücünüz yeterse diyeti ikiniz birden kesersiniz. Yok beceremezseniz benim kılıcım konuşur. Senin gibi masaya vurmakla da kalmam. İkinize birden saplar geçerim. Kaleniz çok büyük. Ve ihtişamlı. Bir gün burayı basıp yağmalarsak çok kârlı çıkacağız demektir. Bana bak. Seni usulüyle misafir ederiz. Ama haddini aşma. Niye sinirleniyorsun Senyora? Erkeklerimiz eğer içeride anlaşamazsa savaş çıkacak demektir. Köhne kalelerde oturmaktan içinde yaşadığınız dünyayı mı unuttunuz yoksa? Çünkü bu dünya kan, barut ve savaş dolu bir dünya. Buna alışacaksınız. Senin o savaş dolu dediğin dünyaya biz kılıçlarımızla aşinayız zaten. Bence sen kafanı kaldırıp etrafına iyi bak. Daha önce bana kafa tutmaya cüret eden hiçbir kadın olmamıştı. Çetin cevizlersiniz. Tam dişime göre. Dua et o sevgilin. Savaş çıkarmak gibi bir aptallığa düşmesin. Yoksa bu çetin cevizler dişlerini kırar senin. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ama ben savaş çıkması için dua edeceğim. Çünkü sizin gibi güzel kadınları esir alıp böyle pazarında satmak bana büyük zevk verecektir. Hızır'ın 2 gemisinin geçmesine nasıl engel olamazsınız?
Rüzgar gibi sıyrılıp geçti efendim. Tutamadık. Tutamadınız demek. Bütün planlarımı alt üst ettiniz ahmak herifler. Şahbaz ve Piero sizin yüzünüzden her şeyi itiraf etti. Kardeşim gibi sevdiğim Piero sizin yüzünüzden öldü. Hızır'la Oruç şimdi Modon'a savaşmak için gelecek. Bu beceriksizliğinizin bedelini ödeteceğim. Gabriel! Onu öldüreceğine o kılıcı kendine sapla ve öl. Tüm bu olanların tek suçlusu sensin. Keremez'i alacağız dedin. Ama şimdi Türkler Modon'u kuşatmaya geliyor. Gelsinler. Ben de onları bekliyorum zaten. Gelsinler de pençelerimle paramparça edeyim onları. Daha önce de bunları söyledin Gabriel. Sonuç ortada. Benim Venedik'in en büyük amirali olduğunu unutmayın Yüce Doç. Ben hiçbir zaman av olmam. Bütün gücümle Modon'u korumak için hazırlık yapacağım. Hristiyan devletlerine de haber yollayalım. Filolarıyla destek versinler bize. Buna nasıl ikna edeceğiz onları? Modon yalnızca Venedik'in değil ki. Bütün Hristiyanlığın Doğu Akdeniz'deki kalesi. Türkler burayı alırsa yarın Roma'ya, Fransa'ya, hatta İspanya'ya kadar girerler. Hristiyan devletleri bunun böyle olmasını istemez. Lütfen kabul edin Yüce Doç. Lütfen. Haçlı Birliği gelirse Türkler şu anda onları engelleyecek güçte değiller. Ben de destek için Don Diego ile konuşurum. Don Diego mu diyorsun hala? O adama güvendik. Ama Hızır topraklarını kana bulayıp çıktı. Efendim, Don Diego da İspanya'nın Akdeniz'deki en güçlü amirali. Vereceği destek bizi daha da güçlendirecektir. Hem o da Hızır ve Oruç'a karşı intikam hırsıyla dolu. Eğer bütün güçlerimizi birleştirirsek, işte o zaman Türkleri Akdeniz'e gömeriz. Don Diego tehdit edip gittiğine göre mutlaka bir hamle yapacaktır. Gabriel'le de işbirliği yapacaktır kesin. Tek hedefimiz Modon'u fethetmektir. Bir Don Diego yüzünden hedefimizden sapacak değiliz. Hızır doğru der. Modon seferi hazırlıklarına süratle devam edeceğiz. Sefere gelmeyip Kelemez'de kalan Leventlerimizi de iyice tembih edeceğiz. Leventlerin çoğu bizimle birlikte Modon seferine gelecek mecbur. Kelemez'de kalacak olan Leventleri de itimat ettiğimiz Leventlerden seçmek gerek. Ben Kelemez'de kalırım Baba Oruç. O Don Diego benimle sürtüşmüştü zaten. Emniyeti ben sağlarım. Ben de kalırım ağam. Güle Topuk'la beraber gerekli emniyeti sağlarız burada. Bir hamle yapmaya kalkarlarsa da geçit vermeyiz onlara. Eyvallah. Makbuldür. Biz burada yokken Kelemez'in emniyeti size aittir. Don Diego tehlikesine karşı her an uyanık olun. Biz seferden dönene kadar Kelemez'de kuş dahi uçmazsın. Baş üstüne Baba Oruç. Tamamdır reis. Kelemez filosu hazırdır. Biz yarın o filoyla beraber Modon'a doğru vira bismillah diyeceğiz. Casuslardan gelecek malumata göre de Modon kalesine harekatı başlatacağız. Modon Kalesi kafirlerin Doğu Akdeniz'deki en kilit kalesidir. Modon'a hakim olmak demek Doğu Akdeniz'e hakim olmak demektir. Herkes bunun şuurunda olarak cenge tutuşsun. Gayrı Modon'da fetih sancağımız dalgalanacak. Kelemez'e böyle dikkatli baktığına göre kafanda savaş planı belirmiş. Ama unutma ki onlar da sıkı koruyacaktır. Korusunlar. Doğru vakti kollayınca bir donanmanın yapamadığını
birkaç balıkçı kayığıyla bile yaparım ben. Onlara kestiğim diyeti getirmezlerse neler yapabileceğimi hepsi görecek. Önümüze Venedik karakol gemileri çıktı. Gabriel de içlerinde. Buraya gelsin. Don Diego neden gelmedi benim gemime? Burası Venedik suları. Bu da Don Diego'nun gemisi. Yani Akdeniz'in en büyüğünün. Venedik suları da dahil. Hızır'ın Ciceli basmasına neden engel olmadın? Sana güvenip de gönderdiğim 2 adamı nasıl koruyamazsın Don Diego? Nasıl kaptırırsın onlara? O bize neye mal olacak farkında mısın? Farkındayım. Ben de zaten onun hesabını sormak için Kelemez'e gittim Gabriel. Ama Oruç'la Hızır onlara kestiğim diyeti şimdilik kabul etmediler. Şimdilik. Ama biliyorsun ben bunun bedelini acı ödetirim. Ben de öyle biliyordum. Buna inanıyordum. Ben neredeyse emindim böyle olacağından ama... Ama? Her neyse Diego. Büyük savaş başlıyor. Onlar Modon'u almak için savaş hazırlıklarına başlamışlar bile. Sen de bu savaşta yanımda ol ki intikamımızı birlikte alalım onlardan. İntikamım için niye size ihtiyaç duyayım? Ha? Onlara kestiğim diyeti getirmezlerse ben zaten gerekeni yapacağım. Yapmadın ama. Yapamadın. Senin kendi topraklarında koruyamadığın 2 adamım yüzünden bu savaş başladı. Bu senin onur borcun Don Diego. Ben kendi onurumu temizlerim. Temizleyeceğim de. Bir düşün Don Diego. Eğer Modon'da onları yenersek öyle bir zayıflarlar ki. Bir düşün. O zaman Oruç'la Hızır'ı Akdeniz'den sonsuza kadar sileriz. Çünkü eğer Modon düşerse... bütün Doğu Akdeniz Türklerin eline geçer. Hristiyan devletleri filolarıyla destek olacaklar bize. Sen de eğer Akdeniz'in en büyük amirali olduğunu iddia ediyorsan... Buna müsaade etmezsin öyle değil mi Don Diego? Hoş geldin kadim dostum. Burak Reis. Hoş bulduk Kemal Reis. Modon'a sefer olacağını haber aldık. Biz de kambersiz düğün olmaz deyip geldik. Eyvallah. Yorulmuşsunuzdur. Size bir oda hazırlatayım. Bizi cenk hazırlıkları ancak kendimize getirir Oruç Reis. Buyurun o vakit. Seferin son tertibini beraber yapalım. Gel.
Modon'daki casuslarımız çok mühim bir haber gönderdi. Barbarossa,